Sivaslara Nasırköy doğumluyum. Eyüp Lisesi, ardından İstanbul Tarih, İstanbul İktisat Master'ımı yaptım. Sonra Kırgızistan'da doktoramı Türkiye'de başlamıştım. Orada devam ettirip orada bitirdim. Öğretmenlik mesleğini en iyi ifade edeceğim alan neresi olur diye düşündüm. Benim karşıma koçluk çıktı. Benim gördüğüm bu kadar yaşanana rağmen bu kadar bulunduğu topluma katkı sağlayan ikinci bir topluluk görmedim. Herkese merhaba. İngiltere, Londra'da pedagog doktor Süleyman Gümüşsoy ile beraberiz bugün. Süleyman Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yayınınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Normalde sizler belki bu soruyu soruyorsunuz. Psikologlar bu soruyu soruyorlar hastalarına ilk olarak. Çocukluklarına iniyorlar. Ben de biraz oradan başlamış olayım. Yani nasıl bir evde doğdunuz? Nasıl bir aileniz vardı? Çocukluğunuz nasıl geçti? O günlere ait anılarınız var mı? Şöyle bir dinlemek isteriz. Sivaslara Nasırköy doğumluyum. Bizim ev köyümüzden de 3 kilometre uzaklıktaydı. Dolayısıyla ben ilkokulu her gün 3 kilometre yürüyerek köyümüze gelir giderdim. Çocukluk aşamasında kahramanları vardır. Bu kahraman önce annedir, daha sonra baba olur ve sonra da örnek aldığı insanlara doğru yürür. Benim de bu manada ilk kahramanım babamdı. Babam beni her gün kar, kış demeden götürür getirirdi. Ve gelip giderken de oğlum abilerini okutmak için çok uğraştım. Sen mutlaka okumalısın derdi. Babamın bu telkinleri benim için aslında bir gelecek olmuş Ahmet Bey. İlkokulu Nasırköy'ünde bitirdikten sonra abimlerin yanına İstanbul'a geldim. Orada Eyüp Lisesi, ardından İstanbul Tarih, İstanbul İktisat Master'ımı yaptım. Sonra Kırgızistan'da doktoramı Türkiye'de başlamıştım. Orada devam ettirip orada bitirdim. Şimdi de buralardayız. Çocukluklarına ait böyle şu an aklınıza geldiği vakit hey gidi günler dediğiniz öyle anılarınız da var mı? Burada ilk kez anlatacağım bir şey anlatayım. Bazen babam olmadığın zaman amcalarımdan biri götürür getirirdi beni köye. Bir gün amcamla gelirken benim yanımda konuşuyorlar. Birisiyle geliyorlar o zaman. Dedi ki ya babası buna adam olacaksın, adam olacaksın diyor ama bunun çocuklarından dedi kim adam olmuş ki dedi. Bu bana çok dokundu. İlkokul öğretmenimin de çok etkisi var. Çok özel ilgilenirdi, hiç unutamıyorum. Ve ben o sözle bu bende ters psikoloji oluşturdu. Ben sonra çalışmamı daha arttırdım. Biz 1, 2, 3 aynı sınıfta okuyorduk. 4, 5'ler aynı sınıfta okuyorlar ama ayrı sınıflardaydılar. Ben kendi dersimi çalışıyordum 2. sınıfta. Bana soruyordu, cevap veriyordum. Sonra 3'lere geçiyordu, 3'ler cevap veremiyordu. Ben de onlara yardımcı olma amacıyla bir arkadaşım vardı 3. sınıfa giden. Onun derslerinde çalışıyordum. Onlara cevap vereyim diye. Bir gün ilçeden öğretmenler gelmiş. Ya dediler seni sınav yapıp 3. sınıfa geçirecekler. Bir baktım 7 tane öğretmen, hiç unutmuyorum. O bende çok emeği olan öğretmenimiz de onları yönlendiriyor. Bu öyle iyidir, böyle iyidir diye. Sonra beni o sene 3'e geçirmiş oldular. Yani ilkokulu da 4 yılda böylelikle bitirmiş oldum. Bu benim ilkokul süresince hem o kadar uzak yoldan gelme, hem çalışmanın karşılığını almış olmanın verdiği çok önemli bir anımdır. Bana da daha sonraki eğitim hayatımda büyük bir motivasyon oluşturmuştur. İlkokul sonrası direkt zaten abimler söz verdiği gibi sözünün eri beni götürdüler. Abimlerin ve yengemlerin büyük emeği vardır. Ve ben orada eğitim kurumlarıyla tanıştım. İlk kez ciddi manada bir eğitim, yani köy okulundan bir anda şehre gelmişsiniz. Tabii diliniz çok farklı. İnsanlar sizinle dalga geçiyor ve ben başarılı olmak zorundayım. Niye? Babama söz vermiştim ben adam olacağım diye. Sağ olsun öz dayımın oğlu okurken benim yanımda da çalışır mısın dedi. Beni büroya aldı. Motive ediyor beni. İşte dayımın bizde emeği var gibi çok değer de veriyorlar babama da. Ben orada çalışmaya başladım. Dayımın oğlu tekstilci. Beni büro elemanı olarak zannediyorum harçlık vermek için utandırmama adına oraya koymuş. Yani yoksa benim o dönemde yapacağım çok bir şey yok. Ben bir taraftan spor, futbolla da ilgiliyim. Bir taraftan onları yaparken diğer taraftan da iş yerine gidip geliyorum. Çalışıyorum ve para kazanıyorum. Tam o arada Denizcilik Bank diye bir bankadan birisi geldi. Dedi ki ya biz seni alabiliriz. Biz seni beğendik falan. Bir ilişki içerisinde ben artık bir hesap yaptım. Dedim ki ya ben okusam ne olacağım? İşte belli. Yani ne kazanacağım bitirdiğim zaman falan. O arada bir maaş verdiler. O günkü öğretmenlerin maaşından daha yüksek söylediler. Ben orta 2'ye gidiyorum o teklif bana geldiğinde. Ben çok düşündüm. İşte ortaokul, lise yılları derken daha sonra fikri hayatıma büyük katkısı olan
fikir işçileriyle tanışmış oldum. Onlarla olan birliktelik de artık benim okumamı manalı hale getirdi. Oraya kadar babamın motivasyonu, ondan sonra artık benim adeta Ashab-ı Suffa'da olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin ya da insanlara bildiğini anlatmanın değerli olduğu izlenimiyle ondan sonraki tüm motivasyonum bu oldu artık. Yani insanlara dokunma, öğrenme, gelişme ve geliştirme adına yoğunlaşmış olduk. Daha sonra öğretmenliği tercih ettiniz haliyle. Evet, evet. Orada da farklı bir hatıra var. Şimdi köydeki beni tanıyan, seven herkes, babamın o sözleri, daha sonra abimler, çevre hukuk okumamı istiyorlar. Aslında aklım hukukta, çünkü ben okuyup hakim olmalıyım, savcı olmalıyım. Ama bir taraftan da gönlüm öğretmenlikten yana. Bu ikisi arasında son gün bile 3 defa tercih değiştirdim. Ve sonunda öğretmenliğe karar kıldım. İyi ki öğretmenliğe karar kıldım demişimdir. Peki üniversiteyi bitirdikten sonra meslek hayatınız nasıl başladı? Son sınıftaydık. Dediğim gibi isimlere giremiyorum. Keşke isimleri anlatabilsem. Şu an yurt dışında çok değer verdiğim bir yönetici var. Seni seneye dershanede öğretmen yapacağız dediler. Zümre başkanının kendi seçimleri var. Bizim yöneticimizin de kendi seçimleri var. Aralarında bir fikir birlikteliği olmuş. Öğretmen vermeye kesin karar vermişler de. O bahsedilen kurumda olacak mıyım, olmayacak mıyım? İstanbul'un en önemli kurumu. Ve o heyecanla öğretmenliğe başladım. Öğretmenliğe başladıktan itibaren, özellikle ilk derslerimden itibaren çocukların teveccühü, sorular, aslında ilk öğretmenliğe başladığımdan itibaren yöneticilikler oldu. Ama öğretmenliği hiç bırakmadım. Çünkü onun hazzı benim o okuma amacımı açıkçası hayata dönüştürdüğüm, insana direkt dokunuyorsunuz, ihtiyacı olan konuyu anlatıyorsunuz. O konuyu anlatırken kendi stilinizle devam ediyorsunuz. Yöneticiliğim devam ederken bu dersine girdiğim çocuklardan bir tanesi, aynı zamanda derse giriyorum. Hocam dedi, sizinle bir şey konuşacağım. Buyurun dedim. İslam tarihini anlatıyorum. Orada bir cümle var. Peygamberimiz hiçbir savaşı başlatmamıştır diye. Dedik her şeyinizi çok beğeniyorum. Ben dedi geçen sene X dershanesine gidiyordum dedi. Bir dershaneden bahsetti. O da o zaman İstanbul'da çok meşhur bir dershane. Hocamız dedi böyle anlatmadı. Ben şimdi negatif bir şey olduğu için hocasının anlattıklarını anlatmayacağım. Siz de dedi böyle söylüyorsunuz. Bak dedim, araştır. Sen çok zeki bir çocuksun, çok okuyan bir çocuktun. Böyle bir şey bulursan benim hiçbir dediğime inanma dedim. Yani Peygamberimizin bir tane savaşı dahi başlattığını. Sonra çocuk 3 ay sonra geldi. Hocam dedi, sözlerinizde doğruluk buluyordum. Ama dedi bunun da gerçekleşmiş olması benim size inanarak ne kadar doğru yaptığımı gösterdi. Ben o gün karar verdim. Her zaman doğruyu söyleyeceğim. Gerekirse cevap vermeyeceğim. Eğer yanlış olacaksa, ama doğruyu söyleyeceğim. O doğruluk sonra dedim ben içinde bulunduğum, inandığım değerlerin fikir akımının beni beslemesiyle ilgili böyle bir durum oldu diye. O da beni yöneticilik evet ama mesleği asla bırakmamaya yönlendirdi. O alanda da sürekli devam ettirmiş oldum mesleğimi, öğretmenlik mesleğini. Peki bu kadar çok sevdiğiniz öğretmenlikten koçluğa nasıl bir geçiş oldu? Gerçekten koçluk da bir öğretmenliğin devamı gibi bir şey ama yine de farklı bir şey. Oraya nasıl bir geçiş oldu? Ben Bursa'da çalışmaya başlarken 2 tane delikanlı geldi. Dedi ki hocam üst yöneticileri gezdik, bizim bir projemiz var. Duyduk ki dedi sizin doktora teziniz de bunun üzerineymiş. İlgi duyacağınızı düşündük dedi. Bir sistemden bahsetti. Konu şu, herkes aynı şartlarda doğuyor, aynı şartlarda yaşıyor. Aynı anne babadan da olanlar var ama yakın çevresi olanlardan olanlar var. Aynı okullara gidiyor. Niye bunlar içerisinde birileri çok başarılı, birileri az başarılı, birileri de başarısız? Bununla ilgili dedi bizim bir çalışmamız var. Ve biz bu çalışmayı dedi sizinle dedi hayata geçireceğimizi düşünüyoruz. Dedim tamam. Yani bu benim de yaptığım bir çalışma. Yani insanları başarılı kılan sadece zeka türleri midir yoksa çevrenin etkisi mi vardır? Derken doktora süresinde aldığım sertifika eğitimlerini ayrı bir boyuta taşıyarak ben şu anki mesleğime doğru adım atmaya başladım. Benim kendimi en iyi ifade edeceğim, psikolojide pozitif transfer denilen öğretmenlik mesleğini en iyi ifade edeceğim alan neresi olur diye düşündüm. Benim karşıma o arkadaşların getirdiği çalışma, doktora tezim ve koçluk çıktı. Bugünkü videomuzda başarıya ulaşmış insanların biz de bizi yönetebildiğimiz ölçüde
iletişimimiz güçlenecek. Zaman zaman dalgalarla mücadele edeceğiz. Şimdi o dalgalar üzerimize geldi. Hayalindeki kişiliği, sunduğu kişilik, sahne kişiliği. Koçluğun özelliği özellikle bireysel ilerletmeyi ele alıyor ve bu bireysel ilerletmede üzerinde durduğu şu: insanların varlığını yok saymayacaksınız. Koçluk iyi bir dinleyiciliktir. Koçluk iletişim kalıplarını uygun kullanmaktır. Koçluk dokunuşu bir kelebek dokunuşu. Ben buradayım demiyor, rahatsız etmiyor. Bu etkili dokunuşla insanlara dokunma, onların isteklerini hayata geçirme adına çalışma başlatalım dedik. Bu alanda 49 farklı ülkeden insanlar bizi tercih ettiğini düşünecek olursak 20 binin üzerinde. Hayallerinize doğru böyle yürürken bu kurumsallaşma nasıl bu noktaya geldi? Bursa'da aldığım arkadaşlarımızdan o veriyi aldık, kurumsallaştık. Ankara'ya gittim. Ankara'da kendi kurumumuzu kurmuş olduk. 2014. 8 farklı okul bizden hizmet almaya başladı. Ve bu hizmetleri aldıkça baktık ki bu dokunuş çok farklı. 3 ortaktık. Bu 3 ortağın da her birinin çok ciddi katkıları oldu. Sonra 4. ortağımız oldu Ankara'da. Biz bir karar verdik. Dedik ki bir yıl bizimle beraber olan üniversitede ilk 3 tercihini kazanamazsa sözleşmeyi imzalamak şartıyla, orada şartlarımız var, parasını iade ediyoruz. O günkü rakamların yaklaşık 7 katı para alıyoruz. Ama bunu da iade edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Bize güvenen çevreler getirdiler. Ya bu nasıl bir şey olacak deyince biz dedik ki bakın biz çok güvendiğimiz bir sistem üzerine çalışıyoruz. Bugün bilimsellik ve pedagoji birleştiği zaman aşamayacağı hiçbir şey yok. İlk etapta aldığımız öğrencilerden bir tanesi, o da son 3 ay kala ayrıldı. Ben bu tempoya dayanamayacağım diye. Diğerlerinin hepsi verdiğimiz sözü yerine getirdik. Eşimle şu an aynı mesleği yapıyoruz. Eşimin çok büyük katkıları oldu. Özellikle ekranda biraz ben önde gibiyim ama her türlü altyapı hizmetlerini eşim hazırlıyor. Eşinizin mesleği? Eşim şu an psikolog ama daha önce eşim de fen edebiyat mezunu, Türkçeci. Türkçe artı psikoloji birleşince beni ciddi manada dengeliyor. Peki şimdi o da koç oluyor. Tabii o da koç, Şimdi gayet iyi. O zaman şöyle Koç. sormuş olayım. 2 koç bir evde kafa kafaya gelme durumunuz oluyor mu? Evet, yani hani demiş ya Ahmet Bey, ben eşimle çok iyi geçiniyorum diye. Neden demiş? Son sözü demiş, ben söylüyorum, hanım ne dersen o olsun diye. Bu espriye belki böyle bir karşılıkla eşim koçluk taktiklerini çok iyi uyguluyor. Eşimin yaklaşımları da her zaman motive edici oldu. Aynı işi yapmanın avantajını yaşadık. Ama onun da eşimin katkısı büyük. Yani bu sıkıntının olmayışında, koç tokuşmasının olmayışında. Bir tane insan gelmişti 3 sene, 3 veya 2 tam hatırlayamadım. Hocam tespit ettiğiniz çocuk intihar girişiminde bulundu. Allah'tan biz bunu buluyorduk, ölümden kurtulduk dedi. Yani biz çalışırken böyle bir hani gaz vererek çalışma değil, motivasyonla gaz arasındaki en önemli fark, motivasyon bilimseldir, gaz biraz öylesinedir, kuru kalabalığın lafıdır. Bildiğim kadarıyla yani Londra ilk göçünüz değil. Daha öncesinde bir Kırgızistan maceranız var. Meslekten sonra oraya böyle bir geçişiniz var. Oradan da bahsederseniz sevinirim. Ben daha önce bir 4 yıl Kırgızistan dönemim vardı. Kırgızistan'da bulunmuştum. İşinizi doğru yaptığınız zaman, doğru insanlarla çalıştığınız zaman o zaman hedefinize doğru gidersiniz. İşte ben burada hayallerimi devreye soktum. Neydi hayallerim benim? İnsana dokunuşta en etkili yöntem birebir yöntemi. Onun için en az sermaye kadar doğru insanlarla çalışmak çok önemli. Doğru insanlarla doğru meslek. Çok büyük bir avantajım var. Eşim çok iyi destekçi ve konuya hakim. Günlük çalışmalar yapıyoruz. Ortaklarım çok iyi insanlar. Ve dolayısıyla onların desteği tam bir takımdaşlık olunca Kırgızistan'a gittim. Dedim ki ben bu kurumu kurumsallaştıracağım. Çok enteresan bir birliktelikte orada oldu. 4 tane Kırgızistan hanımefendisi Türkiye'de okumuşlar. Bunlar idealleri daha çocuk olmasına rağmen biz gideceğiz, Kırgızistan'da psikoloji hizmeti vereceğiz. Ve insanların ruh sağlığını iyileştireceğiz diye. Ve ben oraya gittim, bunlar da beni buldu. Bugün dünyadaki tüm meslek grupları önce yakınlarını anlatarak giderler. Çünkü oradaki etkileşim çok fazladır. Normalde 7 kişiye bir şeyi pazarladığınız zaman aktif yüzde birisi alırken yakınlarınızda bu 3'te 1'e düşüyor. Ben de çok kaliteli çevrem olduğunu düşünerek bu tanıtımı 2016-2017 ülke ülke giderek
Her yeri anlattım. Kurumsallık dediniz, kurumsallık noktasına gelmiş. Peki bu kurumunuzda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Kurumumuzda 5 ana noktadan, 5 ana bölümden hizmet veriyoruz. Öncelikle bireysel koçluklar, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve şimdilerde kurumsal koçluk başlığı altında iş insanlarının kurumlarına veriyoruz. Bir şirket bize müracaat ediyor. Oranın gerek bu dikey yapılanması olsun, gerek departmanları olsun, oradaki alt üst ilişkileri, satış, pazarlama bunları da içine alan geniş yelpazeli bir hizmet veriyoruz şu an. Tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Ailelerin veya öğrencilerin yani en fazla karşılaştığınız sorunların ne oluyor ve bunların çözümüyle alakalı genelde ne yapıyorsunuz? Ailelerde çok önemli problemler var. Bu problemler ayrılık ayrılmamaktan öte iletişim kalıplarını kullanmıyorlar veya kullanamıyorlar. Herkesin kişiliği var. O kişilik ölçüsünde biz bunu renklerle insan karakteri diye anlatıyoruz ve temsil sistemleri var. Hayat anlama, kinestetik mi, işitsel mi ya da görsel mi diye hayata bakış açılarından baktıkları zaman farklı farklı olarak algılıyorlar. Beni niye anlamıyor tavrını? Herkes beni anlasın insanlar derdinde. Dolayısıyla bu noktada eşler arasında da bu olunca temel iletişim kalıplarını kullanamıyorlar ve çocuklarıyla aralarında ciddi bir iletişim kalıp problemi var. Çocuk benim istediğim gibi yetişsin mantığı oluyor ya da istediğim yere doğru gitsin. Bu temel sıkıntılarını oluşturuyor. Biraz da anlaşılır olması için şöyle bir örneklemeyle bunu anlatabilir misiniz? Bir tane insan gelmişti 3 sene, 3 veya 2 tam hatırlayamadım. Hocam tespit ettiğiniz çocuk intihar girişiminde bulundu. Allah'tan biz bunu buluyorduk, ölümden kurtulduk dedi. Ya biz çalışırken böyle bir hani gaz vererek çalışma değil, motivasyonla gaz arasındaki en önemli fark motivasyon bilimseldir. Gaz biraz öylesinedir. Kuru kalabalığın lafıdır. Ankara'da ilk açıldık demiştim. Şimdi o dönem herkes bir yerde bir şeyler açıyor. Falcılar başka bir şey yapıyor. Binnaz.com, farklı farklı konular. Bir tane beyefendi 2 çocuğuyla birlikte geldi. Baktı, hoca dedi sen insanlara bakıyormuşsun dedi. Onların geleceğiyle ilgili bir şeyler söylüyormuşsun dedi. Öyle miymiş dedim. Evet evet dedi. Ben de dedi merak ettim dedi. Tabirde şu parası neyse verelim. Şu çocuklara da bir bakar mısın dedi. Tabii bakarız dedim problem yok. Çocuklar testlere girdi. Ben dedi gidip geleyim dedi. Gidip geldi. Sonra dedi ki şu çocukları bir değerlendir bakalım hoca. Hala hoca diye devam ediyor. Sonra ben yorum yaptım test üzerinden. Eşi de orada hiç unutmuyorum. Şöyle bir 5 metrekare bir yerdeyiz. Dedi ki hocam dedi. Hoca hocama döndü. Sizi bir alnından öpebilir miyim dedi. Abi hayır olsun niye öpüyorsunuz dedim. Bunlar gelirken Ahmet Bey şöyle bir kurgu yapmışlar. Demişler ki biriniz olduğu gibi yazın, öbürü de tersini yazsın demiş. Ve ben o doğru yazanı yorumlarken tamamen kişiliği üzerinde analizi yaptık. Ya bu zaten çok ekstra bir şey de değil, müneccimlik de değil. Bilimsel, pedagojik bir şey. Bu çocuğa nasıl davranman gerekiyor? Bu çocuk lider bir çocuk diyor. Bu çocuğa böyle davranmazsan şu özelliklerden dolayı sürekli seni sinir eder ve istediğini elde edemezsin. Öbür çocuğa nasıl davranman lazım? Bunları anlatınca dedi hocam tam kafamda oluştu dedi. Hadi şimdi bir de eşimle beni test yapar mısın dedi. Dolayısıyla bir de onları yaptıktan sonra abi özellikleriniz şu. Aranızda şu tarz sıkıntılar vardır dedim. Oluyor mu? Evet hocam aynen oluyor dedi. Bunun nedenleri şu şeklinde. Sonra mesela onlar ailece bütüncül koçluk almaya başladılar. Eşler ve o 2 çocuğa. Dünyada bugün belki en çok yapılan şeylerden bir tanesi göç. Dolayısıyla göç eden insanların da ailelerinde mutlaka o göçün sebep olduğu farklı durumlar veya tutumlar olabiliyordur. Bununla alakalı, belki bunun daha güzelleşmesiyle alakalı formülleriniz var mı? Benim gördüğüm bu kadar yaşanana rağmen bu kadar hayatla barışık, bu kadar bulunduğu topluma katkı sağlayan, ben aynı zamanda üniversiteyi tarih okudum, ikinci bir topluluk görmedim. Göç eden insanların bir kere bu noktada entegrasyonu, gerek onların aile bağlarının güçlülüğü, gerek bulundukları sosyolojik yapının kendilerini beslemesi, değerlerine bağlı kalmaları, ilimlere açık olmaları onları bu hususta hayatı yönetir hale getiriyor. Ben bunları gözlemledim. Peki sorunlar var mı? Elbette ki var. Çok normaldir. Ben daha önce de göç yaşadım. O zaman da yaşadım sıkıntı. Daha sonra da yaşadım bir takım sıkıntı. Ailece de yaşadım bir takım sıkıntı. Çocuklarından ayrı kaldım vesaire. Herkeste de bu oldu. Burada özellikle bize intikal eden, bizim de bu konudaki anılarını ya da çözüm arayışlarını paylaşan insanlarla üzerinde durduğumuz ana konu şu. Herkesin hedefi olduğu bir aile bütünlüğü. Çocuk ne yapacak? Eşler ne yapacak? Ve bireysel kendine yatırım ve aile birlikteliği. Aile birlikteliği ile ilgili
çok basit takip ettiğimiz 3 formül var. Bunları uygulayanlardan bugüne kadar çok pozitif dönütler aldık. Ne? Bir tanesi aile toplantısı. Basit gibi gelir ama çok geçerli bir yöntemdir. Ve her zaman geçerlidir. Haftada 1 saat eşler birbiriyle görüşme yapıp önümüzdeki hafta ne yapacağız? Özel hayatınızda, sosyal hayatınızda. İkincisi çocuklarla, özellikle 11 yaş altı çocuklar var ise 2 gün oyun. Üçüncüsü de bu asla ihmal edilmemeli. Eşler arası mutlaka birebir gezi. Biliyorsunuz mutluluk hormonlarından en kalıcı, en ideallerinden bir tanesi de oksitosin. Ve oksitosin de en çok seven iki insandan birbirine etkileşim olarak verilmiş. Yani oksitosini insanlar eşlerinden ve çocuklarından alıyorlar ve sevdiklerinden alıyorlar. İki hormon insanı ayakta tutuyor. Bir oksitosin, bir diğeri de uyku hormonu. Şimdi bu ikisini aktif aldıkları zaman ertesi günkü olan olaylara otomatikman daha güçlü, daha immün sistemleri güçlü olarak karşılık veriyorlar. Mevzunun göçe geldiği yerde şunu da sormak istiyorum size. Peki siz herkese bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz da göçün de içinde olduğu bu hayat size ne öğretti? Normalde ben de kendimi geçmiş zamanda kendime göre yetiştirmelerim oldu bireysel olarak. Şimdi oradan taşıdıklarım oldu. Nedir? Bulunduğun yere ne kadar çok hızlı bir şekilde uyum sağlarsan o kadar sen olursun. Hızlı uyum sağlamazsan sen senden olursun diye. Bedenini götürdüğün yere aklını götüremiyorsan, ruhunu götüremiyorsan orada yalnızsındır. Etki alanını etkin kullanma denilen bir şey vardır. Nedir o? Sen ne de başarılısın. O etki alanımı, buna proaktiflik deniyor, aktif olarak kullanmaya başladım. Bana inanan kurumumdaki insanlarla beraber ve bulunduğunuz yerden alıcı değil, verici olun. Bulunduğunuz yere katkı sağlayın. İşte bu komşularınız olur, yakınlarınız olur, tanıdıklarınız olur. Ama ben buraya gideyim, bana devlet baba baksın. Ya da ben buraya gideyim, şöyle bir imkanın içerisinde olayım. Bana işte içinden yetiştiğim toplum öyle bir destek versin, böyle bir yanımda olsundan öte ben kimim, ne yapabilirim? Dolayısıyla ben de göçten bulunduğum yerde etki alanımı etkin kullanıp verici olmayı kendime ilke edindim. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Türkiye'yi özlüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü siz kendinizden, anılarınızdan kopamazsınız. Daha da önemlisi herkes kendi etrafıyla hayatı değerlendirir. Benimle beraber olan insanlardan ben iticilik görmedim. Ararlar, sorarlar, aradılar, sordular. En çok neyi özlüyorsunuz? Türkiye'de en çok aslında annem ben buradayken vefat etti. Annemin mezarına gitmeyi, Allah orada rahmet bir eylesin. fiziksel olarak dua etmeyi, babam daha önce vefat etmişti. Onlar yan yana şimdi. Onları özlüyorum. Bu da çok yaygın duyduğum bir şey. Yani insanlar gurbetteyken, göç halindeyken ailelerinden işte babaları, anneleri veya yakınları ölüyor ve cenazelerine gidemiyorlar. Bu onlarda ciddi bir boşluk bırakıyor. Yani bu boşluğun giderilmesi mümkün mü bilemiyorum ama yani sizde de bunu duyunca demek ki önemli bir boşlukmuş. Ona artık kanaat getirdim. Biz inançlarımızla yetiştik. İnançlarımızı yaşıyoruz, yaşamıyoruz, o ayrı bir şey. İnançlarımız mekan tanımadığı için o mekan tanımamanın verdiği bir motivasyonu yaşıyorum. Nedir o? Mesela ben annemi önemli eğitimlerimden önce arardım. Şimdi de annemin ruhuna Fatiha okuyorum. Birkaç kendi değer verdiğim şey vardır. Biri anneme bir Fatiha göndermektir. Bunu yaparım. Bu bana o anda bir güç veriyor. Yani tamamen beni böyle aklıma gelince sarsan bir durum değil. Neden? İşte annemin zaten o birlikteliklerinde bana telkinleri var. Benim yaptığım işleri desteklemesi söz konusu. Hatta vefat ettiği yazda ablalarıma Süleyman beni çağırıyor. Bu yaz mutlaka gideceğim demiş. Ben inanıyorum, ruhu geliyor, Allah gönderiyor. Ben o bilinçle hareket ederek oradaki boşluğu azaltmaya çalışıyorum. Kayınvalidem ve kayınpederim buradalar. Onlarla beraber olmanın huzurunu yaşıyorum. O anne baba özleminin belli ölçüde giderilmesinde büyük katkıları var. Herkese soruyorum, size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz veyahut herkesin duyacağı bir yerden seslenmek isteseydiniz ne demek isterdiniz? Önüne bak. Bu kadar. Uzatabiliriz ama önüne bak benim için. Çünkü Ahmet Bey, insanlar hayatı ıskalıyorlar. Farkındalık diye bahsettikleri nokta bu. Farkındalık yaşamıyorlar. İşte demiş ya şu
Ağaçları görüyor musun? Ne kadar güzel. Vallahi ormandan göremiyorum demiş. O kadar hayatın içinde hayatla içli dışlı yaşıyoruz ki hayatın güzelliğini fark edemiyoruz. Önümüzü görmüyoruz, anı yaşayamıyoruz. Keyifli ve doyurucu bir sohbet oldu. Sohbetimizin de sonuna geldik. Böyle çiçeklerin arasında da çok güzel oldu. Peki en son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğim, bunu söylemezsem vefasızlık olur. Fikir işçileri diye bahsettiğim konuşmamızın ortasında Türkiye'de kalan, orada hiçbir suçu olmamasına rağmen çok değişik iftiralara maruz kalan tüm insanların şunu bilmesini istiyorum. Kim ne derse desin, biz buradayız, beraberiz. Dualarımızla, yaklaşımlarımızla bize düşen, bizim kurumumuzun ismi Vaysul, bize düşen de ne var ise çocuklarıyla, kendileriyle her zaman birlikte olduğumuzu söylemek isterim. Onların duaları ve bize yaklaşımı pek çoğuyla görüşüyorum. Bizim burada ayakta kalmamızda çok önemli etken oluyor. Buradan kendilerine huzurlu, güzel hayat diliyorum. Ümit ediyorum şu anki içinde bulundukları ortam onların daha gelişimine, daha önemli bir hayata yürümelerine katkı sağlayacak. Biz de gönlümüzle, bedenimizle, her şeyimizle onlarla birlikte olduğumuzu vurgulamak isterim vesilenizle.